Peugeot RCZ-R ile birlikteyiz. Bu otomobilin iki önemli özelliği var. Birincisi Peugeot'un yakın gelecekte satışa sunacağı R versiyonlarının ilki olma özelliğini taşıyor. Bir diğer çok önemli özelliği ise Peugeot'un bugüne kadar üretmiş olduğu en güçlü seri üretim bir otomobil, tam 270 beygir gücünde. RCZ-R'ın tasarımında da belli farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi siyah zeminli farlar, 19 inçlik daha farklı tasarıma sahip jantlar, Peugeot Sport tarafından yapılmış olan daha büyük fren diski ve fren kaliperi, siyah renkli tercih edilmiş olan tavan kuşağı, otomobilin arkasındaysa standart versiyonda olan hareketli kanat yerine daha büyük ve sabit bir kanat tercih edilmiş. Bunun özelliği daha yüksek hızlarda otomobilin arkasının yere daha sağlam basmasını sağlamak. Son olaraksa aşağıda daha büyük ve çift egzoz çıkışı yer alıyor. Bunun nasıl bir ses çıkardığını zaten birazdan sürüşte göstereceğiz. RCZ-R'ın dış tasarımı gücü hakkında insanı belli fikir sahibi yapabiliyor ama içi için çok da iyi olduğunu söylemek zor. Çünkü 3 yıldır yolda olan bu otomobilin tasarımı biraz eskimeye yüz tutmuş. Yani güncel Peugeot modellerinden biraz daha farklı gözüküyor. Ama gene de belli özellikleri var. Bunların başında da Peugeot Sport tarafından yapılmış ve çok iyi destek sunan koltuklar var. Kırmızı dikişlerle iç mekan farklılaştırılmaya çalışmış. 208 GTI'den alınan metal vites topuzu önemli bir farklılık ve R logosu koltuklarda ve orta konsolda bize kendini gösteriyor. Şimdi de RCZ-R'ın direksiyonu başındayız. Güney Fransa'nın Vans bölgesinde RCZ-R'ı kullanıyoruz. Peugeot Sport tarafından geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli motor tam 270 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor. Ve bu değerler RCZ-R'ın sıfırdan 100 km hıza 5.9 saniyede çıkmasını sağlıyor. Otomobilin hızı, daha doğrusu son hızı 250 km ile sınırlandırılmış vaziyette. Peugeot Sport mühendisleri bu motoru geliştirirken RCZ'nin 1.6 litrelik motorunu kullanmışlar. Fakat bunda yeni pistonlar, yeni kollar, yeni turbo besleme gibi çok önemli değişiklikler var. Ve bu sayede otomobil 70 beygir daha fazla güç üretiyor. Tabii yapılan değişiklikler sadece motorla ilgili değil, yürüyen aksamda da önemli değişiklikler yapmışlar. Daha sert ayarlara sahip süspansiyon sistemi, daha geniş iz mesafesine sahip ön arka tekerlekler ve yerden 1 santim daha alçaltılmış olan şasi, RCZ-R'ın çok daha dinamik olmasını sağlıyor. Yürüyen aksamda ve motorda yapılan değişiklikler RCZ-R'ın çok daha farklı sürüş özellikleri olduğunu ilk andan itibaren ortaya koyuyor. Direksiyon özellikle kullandığımız bölgedeki bu dar virajlarda çok hızlı tepkiler veriyor. Yani beklediğimizden daha iyi tepkiler veriyor. Otomobilin yere sağlam bastığını bu viraj dönüşlerinde çok çabuk bir şekilde hissediyorsunuz. Ayrıyeten motor alt devirlerde çok canlı hissettirmese bile özellikle 3500 devirin üstüne çıktığınız zaman bambaşka bir çekiş ve bambaşka bir ses sunuyor size. Şu an olduğu gibi. Peugeot Sport tarafından geliştirilmiş olan fren sistemi de otomobilin çok iyi bir şekilde durmasını sağlıyor. Güney Fransa'da RCZ-R'ı kullandık. Peugeot gerçekten bu otomobili çok iyi bir paket haline getirmiş. Kullanması gerçekten çok keyifli. 2014 başında Türkiye'ye getirilmesi planlanan otomobilin fiyatı henüz belli değil. Fakat bize sorarsanız 30.000 TL'ye kadar daha yüksek olmasını tahmin ediyoruz standart versiyona göre. Eğer 200 beygir bana yetmiyor diyorsanız 270 beygirlik versiyonla büyük keyif alacağınızı şimdiden garanti edebiliriz.